Herkese merhaba, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor'un muayenehanesindeyim. Buraya kapağı attım arkadaşlar çünkü buradaki harika bilgileri alıyorum. Aynı zamanda Doktor Sevgi'nin gençlik ve güzellik üzerine derin bilgilerinden faydalanıyorum. Birkaç videodur Doktor Sevgi Ekiyor'la birlikteyiz. Şaka bir yana, canım benim, çok teşekkür ederiz. Şimdi ne konuşacağız hocam? Gençlik aşıları. Mezoterapi dediğimiz şey bu mu hocam? Evet, aslında mezoterapi bu şeyin üst başlığı. Mezoterapinin altında İster saç için, selülit içinde, akne içinde, roze içinde, yani bizim konuşacağımız her şey için etken maddeler var. Ama bunlardan eğer ki bazı etken maddeleri ayıracak olursak bu etken maddeler ciltte sıkılaşma, işte nemini arttırma, kolajenini arttırma ve dolayısıyla da lift etkisi, yani yüzün daha mekanik olarak yükselmesini sağlayacak bazı etken maddelerin alt başlığına da gençlik aşıları diyoruz. Dolayısıyla son zamanlarda da bununla alakalı hem daha az iğneleme yapacak şekilde çok ürün çıktığı için herkesin en popüler işlemleri arasına geldi. Gençlik aşıları bir mezoterapinin alt kategorisi. Peki bu ürünler aktif içerikleriyle neleri vaat ediyor tüketiciye? Şöyle ki, şimdi bu ürünlerden dediğim gibi çoğu böyle 5 nokta, 7 nokta şekilde iğnelenebilen ya da yine kanül yardımıyla ışınsal şekilde verilebilen ve böylelikle de hemen bir masajladığımızda, kremlediğimizde yüzünü hastanın daha anında aynaya baktığında hafif bir yanağım yükseldi, göz kenarım biraz gerginleşti gibi gerginlik efektini hızlı görebildiği ürünler. Ve dolayısıyla birkaç seans yapılarak, şimdi hastanın yine yaşına göre, işte ihtiyacına göre ya da kullandığımız ürüne göre genelde en sık 2 seans öneriyoruz. Ama hasta bu teknolojileri kullanmaya yeni başlıyordur. O zaman 3-4 seansa kadar çıkıyoruz. Aralıklarını 2 hafta olacak şekilde özellikle öneriyoruz. Ama bazı hastalarda ayda bir de gelebilirler eğer ki çok hızlı sonuç almak hani derdinde değillerse. Dolayısıyla peyderpey gün ve gün yüzlerinin parladığını, canlandığını, sıkılaştığını ve lift olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla ben de bunlarla ilgili kendi kanalımda aslında belgeleri tam olan, bütün klinik çalışmaları tam yapılmış, İşte dünyada düzgün bir konuma oturtturulmuş bütün aslında gençlik aşılarına uygun olan ürünleri kanalımda ben de deşifre ettim. Orada izleyebilirler. O zaman şöyle diyelim, Doktor Sevgi Ekiyor'un da bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Bu gençlik aşılarıyla ilgili videosunun linkini buraya bırakayım. Tıklayın ve Doktor Sevgi Ekiyor'un bu arada video kanalına abone olun. Çünkü ben biraz meraklı olduğum için çok kıymetli bilgileri oradan bir doktor perspektifinden alabiliyorum. Abone olursanız bu kıymetli bilgileri kaçırmazsınız. Linke tıklayarak gençlik aşılarıyla ilgili detaylı videoyu da izleyebilirsiniz. Yaş sınırı var mı? Kişi sınırı var mı? Ya da kimler yaptırmalı? Çünkü yanlış beklentiler de oluyor, sen de biliyorsun. Ya çok yaşlanıyor, çok sigara kullanıyor, iş işten geçtikten sonra gençlik aşılarından medet umuyor. Ya da tam tersi. Kimler gençlik aşısına daha uygun ya da nasıl uygulanmalı? Aslında şöyle, 20 yaşından sonra herkesin gençlik aşısı yaptırabilir. Hani yine söylüyorum, ihtiyaç genetiksel altyapımızla, sağlıklı beslenmemizle, işte egzersizimiz, uyku düzenimiz bir sürü kavramla değişiyor, sen de biliyorsun ki. Ama genelde ihtiyaç duyan kategori 25-30'undan sonraki kategoridir gençlik aşılarına başlama süresi açısından. Hani burada istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Bir diğer duruma bakacak olursak, mesela kilo alıp verme dengesinde problem olanlar da daha genç yaşta başlıyorlar. Ya da doğuştan cilt hastalıkları, başka rahatsızlıkları olanlar da daha genç yaşta gençlik aşılarını yaptırmaya başlayabiliyorlar. Yani burada önemli olan kişinin yaşlanma öngörümüz. Bir kişi daha hızlı da yaşlanabilir, daha hafif, daha orta seviyede de yaşlanma hızına sahip olabilir. Dolayısıyla bu öngörümüz gençlik aşıları başlatmak açısından önemli. Diğer açıdan bakacak olursak, tekrarlarını bir düzene oturtturduğumuzda konforlu bir hale getiriyoruz. Önce 2 seans yapıyoruz diyelim. Sonra 6 ayda 1'e düşürüyoruz diyelim. Ya da yılda 1'e düşürüyoruz diyelim. Yine kişinin yaş aralığına göre bunlara karar veriyoruz. Bu arada fark etmez. İster sigara kullansın, ister çok alkol kullansın. Yeter ki hastalarımız kıyısından, köşesinden işin gençliğine ulaşmaya çalışsınlar. Biz o hastalarımız yeri geliyor, diğer hastayı sadece gençlik aşısı yaparak destekleyken öteki hastayı glutatyon tedavileri, ozon tedavileri, IV detokslar ya da biliyorsun ki ben çok ciddi fonksiyonel tıpla da ilgileniyorum aynı zamanda. Hastanın direkt detoks taramalarını yapıp bazı vücut parametrelerini nasıl tersine çevireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü gençlik aşılarının çok etkili olması için hastanın antioksidan mekanizmasının da iyi çalışıyor olması lazım. Ya bu ne demek? Herkes bir antioksidan deyip duruyor ama hücresel düzeyde atıklarımızın iyi atılıyor, faydalı şeylerin iyi tutuluyor ve üretkenliğimizin de iyi devam ediyor olması lazım. Bunun için de aslında vücudumuza bir sürü mineral, vitamin barındırıyoruz. Hormonlarımız da bunun için önemli. Şimdi bir tiroid hastası olanla olmayanın hani anti-aging süresi ya da değerleri aynı değil sonuçta, ya da hızı aynı değil, yaşlanma hızı. Bunun gibi düşünecek olduğumuzda hastalığı olsun ya da olmasın,
bazı sağlıklı parametreleri yükseltmemiz gerekiyor. Ve bunları yükselterek kişiye müdahale ettiğimizde asıl daha iyi sonuçlar alıyoruz. O yüzden hani kötü bir vaka olarak da düşünse bile danışanımız kendisini, biz onu diğer paket programlarımızla birlikte bazen hastalara şunu yapıyorum. Sen ilk önce 3 hafta sadece ozon tedavisine geleceksin. Evde mesela işte şu tarz sebzeleri tüketeceksin. Şu verdiğim supplementeri tüketeceksin. 3 hafta sonra ilk gençlik aşını yapacağım senin gibi. Çünkü biliyorum ki ilk yaptığım o hastanın parasını bir tık boşa harcattıracak. Diğer hastada daha fazla fayda ederken onda bir tık daha düşük fayda edebilir. O yüzden gel sana böyle bir fonksiyonel tıptan bir detoks yapalım. Sonrasında gençlik aşılarını uygulayalım diye, ya da leke tedavisi mi yapacağım, başka bir şey mi yapacağım, bu diğer hastalar için de geçerli. Böyle bir program veriyorum da çok daha başarılı oluyorum hastalarımdaki aldığım yanıtlarda ve kalıcılık etkisinde. Şimdi tabii izleyiciler şey diyecek, aman Ayşe ile Sevgi de sürekli genç olmaya taktılar. Bu gençlik deliliğinden de vazgeçin. Anti-aging, yaşlanma karşıtı bitti. Well aging, iyi yaşlanma da bitti. İşte artık aging gracefully, yani güzel, kaliteli yaşlanmak. Yaşının iyisini olmaktan konuşuyoruz. Bu arada Doktor Sevgi'nin, onu da lütfen söyleyelim. Hani araya da girmek istedim. Çünkü Doktor Sevgi'nin en sevdiğim şeylerden bir tanesi doğal görünüm. Burada da hani kötü örnekler üzerinden giden bir ön yargı var. O ön yargıyı da kırmak lazım. Çünkü bence kaliteli yaş almak sağlığın göstergesi diye düşünüyorum. Sonsuz gençlik mümkün değil arkadaşlar. Ancak yaşam tarzımıza, değil mi hocam? Evet. Yaşam tarzımıza böyle küçük desteklerle yaşımızın iyisi olmaktan bahsediyoruz. Kesinlikle. Onu da söylemek isterim. Zaten perfection, yani mükemmeli zorlayan bir hekim değilim biliyorsun. Hatta hastalarımı o konuda mutlaka durdururum. Mesela ana konusu diyelim gözaltı torbasıydı hastanın gelme sebebi. Göz kapağı düşüklüğüydü. Gerçekten yüzüne baktığımda onu aslında güler yüzlü bir kadın olsa da mutsuz, depresif gösteriyor. İfadesini bozuyor. Onu bir düzenlediğimizde tutup da hasta ya şuramda da şu kaldığı incelememesi gerekiyor bence. Hani o zaman işin boyutu başka renge gidiyor. Ya da zaten ben o trende, o hani Kim Kardashianlar gibi hani trendlere hiç uyan bir doktor olmadım biliyorsun ki. Ben herkesin öyle şey var, araya da gireyim, yani hani Türkiye'de medikal estetik çok fazla patladı. Özellikle sağlık turizminin patlamasıyla beraber çok inanılmaz örnekler de görüyoruz. Maalesef kötü uygulamalar çok görüyoruz. Sen bir parmağın içindesin, yani çok doğal sonuçlar yapan. O yüzden de araya girmek istedim. Yani bir özgün kalalım istiyorum çünkü. Şimdi şöyle düşün, benim de elimin altında bir sürü cihaz var, malzeme var. Ben bilmiyor muyum yüzümü daha da böyle gerginleştirmeyi? Ben bilmiyor muyum dudağımı daha çıkarmayı? Ben bilmiyor muyum burnumu iyice hokka yapmayı? Yani hayır, güzellik algısı demek sadece kişinin aslında görünümü üzerine kurulmuş bir şey değil. Evet, bir oryantasyon olsun yüzümüzde. Bazı orantılarımız daha düzgün olması evet daha güzel olduğumuzu gösterir. Simetrimize önem veriyoruz genelde. Dediğin gibi hepimiz yorgun günler, stresli günler geçiriyoruz ve makyajsız dolaşmayı, ben en azından en çok bunu seven insanlardan biriyim. Makyajsız dolaşayım, bir rimelimi süreyim, o da hani kirpiklerim sarı olmasa hani rimel de sürmeyeceğim. Bir rimelimi süreyim, belki bir nemlendirici süreyim dudağıma, öyle çıkayım modunda, bir güneş kremimi süreyim, çıkayım modunda biriyim biliyorsun ki. Toplumsal ve sosyolojik olarak da bir özgüven katıyor insana. Yani ben buramda bir şeyim eksik mi? Birine bir ifade verirken acaba şu anda enerjik ve güler yüzlü mü geçiyorum? Yani dinamik mi geçiyorum? Çünkü ifademiz de önemli biliyorsun. Bunların bütününe baktığımızda evet, bazı şeylerden arınmak ve yaşımızın hani daha iyisi olmak bizi de daha konforlu hissettiriyor. Hani gündelik kendimize ayıracağımız zamanı da arttırmış oluyoruz böylelikle. Kesinlikle. Yani bir makyaj yaptın diyelim 45 dakika, temizlemeye kalktın diyelim gece yatarken yani 15-20 dakika gibi, ne oldu? Bir saati cebimize attık. Hani düzenli bazı protokoller uygulayarak gibi. Ya da ileriye dönelik baktığımızda hepimiz dediğim gibi stresli hayatlar taşıyoruz. Yani ben şuna inanmıyorum. Çok sağlıklı yaşıyorum diyen insanların bile uyku problemi olmadan, ağzına azıcık da olsa alkol değdirmeden, her gün beslenmesine çok dikkat edecek şekilde hani hareket ederek, böyle de bir hayat yok zaten hani. Yani ütopik bir onu dünyada. Onu da söylüyorum. İyi yaşam diyoruz ya hocam. Sağlıklı yaşam, iyi yaşam. Diyoruz, iyi yaşam diyoruz, well-being diyoruz ama hani bir fanusun içerisine koymak da doğru değil. Bu sefer ne olacak? İşte vücudunuzdaki stres hormonlarınız yükselecek ve stres hormonlarının yükselmesinin de işte hücresel boyutta olumsuz etkileri var sonuçta. Dolayısıyla işte yaşam tarzının düzenlenmesi, yani uyku düzeninden tut, sporundan tut. Ama bu demek değildir ki hepimiz her gün saat 11'de yatalım, sabah her gün 6'da kalkalım, %100 tutturamayabiliriz. Bunun da stresine girmek zorunda değiliz gerçekten. Ya da bugün aman kolajenimi unuttum, aman işte bir şey, yani aslında
benim anladığım bu düzende şöyle bir şey var. Kişinin zaten kendine iyi geleni keşfetme yolculuğunu bir doktorla yapması lazım. Ve bu doktorla yaptıktan sonra, o mindfulness oluştuktan sonra kişinin bunu sürdürebilir hale getirmesi lazım. Bizde en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi bazen aşırı uçlara kaçmamız. Bir diyet yapıyoruz, en zorlayıcı şekilde yapıyoruz. Onu da mesela artık tıp bilimi uygun görmüyor, biliyorsun ki. Yani günde tek öğün yemeği, aşırı düşük kalori yemeği, onu da uygun görmüyoruz sonuçta. Bu sefer enzimlerimizi tüketmeye başlıyoruz. Bir sonrakinde diğer gıdayı tüketeceğimiz zaman da o enzimlerin yetersiz kalmaya başlıyor. Yani ucu zarar her zaman için. Estetiğin de ucu zarar gerçekten . Burada biraz bütünsel yaklaşımla anti-aging'i destekleyecek şekilde ara ara yüze vücuda dokunuşlar, işte saça, yüze vücuda nereye ihtiyacı varsa, dediğim gibi doğru öğretilerle birlikte doğru dönemde doğru supplementerlerin kullanılmasını sağlama ya da IV tedavi gerekiyorsa IV tedavilerin kullanılmasını sağlama. İşte burada mesela genetik testini herkes yaptırabilir keza. Skin DNA, yani cilt genetik testini, farmakolojik genetik teste çok önem veriyorum ben özellikle. Hangi ilaçların daha iyi olduğunu. Çünkü bunlar bir kez yapılan testler ve hayatın boyunca ömür boyu da geçerli sende duracak. Allah korusun testler. ileride bir ilaca ihtiyacın olduğunda, değil mi? Etken madde. Aynen öyle. Dolayısıyla gençlik aşılarını bu tarz şeylerle desteklediğimizde aslında kişinin çok daha uzun soluklu bir iyilik halini sağlamış oluyoruz. Ve dediğim gibi sosyolojik olarak da kişi kendini daha özgüvenli ve daha konforlu hissediyor. Yani evet, gördüğünüz gibi olay sadece bir gençlik aşısı değil. Ülkemizde ve pek çok yerde biraz daha fazla bir estetik trendi var, farkındaysan. Yani korkunç yaş. Herkes birbirinin kopyası, sürekli estetik yaptıran genç yaştaki oğlanlar ve kızlardan başlayarak. Ancak bunun bir bütün olduğunu, bir felsefesi olduğunu ve burada da yine etik kriterler olduğunu, well aging dediğimiz iyi yaşlanmanın da temellerini oluşturduğunu biraz anlatmak istedik Doktor Sevgi ile. Yine çok güzel bilgiler öğrendik senden. Eşsiz bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, Doktor Sevgi Ekiyor'la ben konuşmaya devam edeceğim. Bir tane daha videomuz olacak. Onu yakalamışken bırakmıyorum. Siz bu arada kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.